Bir hatıratla daha birlikteyiz. Esir bir İngiliz generalin kaleminden Kutul Amare'de esaret. Charles Townshend. Halil Kutpaşa'nın anılarını okumuştuk daha önce. Videolarımız arasında görebilirsiniz. Osmanlı ordusu 1. Dünya Savaşı'nda iki büyük zafer kazanabildi. Bunlardan birincisi Çanakkale Zaferi. Diğeri ise bu kitabın konusunu oluşturan Kutul Amare kuşatmasıdır. Türk'ün tarih yazdığı Çanakkale Zaferi'ni hemen hemen herkes bilir. Ancak Kutul Amare'yi fazla bilmeyiz. İngilizler Mezopotamya Seferi adı verdikleri Irak cephesinde Osmanlı'ya karşı birçok muharebede üstünlük elde etmiş olmalarına rağmen en son yapmış oldukları Selmani Pak taarruzuyla birlikte zor duruma düşmüş ve Kutul Amare kuşatmasıyla birlikte de bugün bile unutamadıkları bir mağlubiyet yaşamışlardır. Basra'nın işgaliyle başlayıp Kutul Amare kuşatmasının sona ermesine kadar olan savaşlar dizisinde Şuayyibe Savaşı'ndan itibaren bu savaşları Sir Charles Townshend komuta etmiştir. Townshend bu savaşlar sırasında tuttuğu günlüğünü daha sonra düzenleyerek strateji ve taktik konularını içeren geniş bir girişle birlikte My Campaign in Mesopotamia adıyla 1920'de Londra'da yayınlandı. Townshend'in anıları askeri okulda okutulacak bir kitap ya da detaylı bir faaliyet raporu gibi çok fazla detay içeriyor ve 600 sayfaya yakın. İlk başlarda Araplarla ilgili bir analizi dikkatimi çekti kısa da olsa. Bölüm başlığı Takip, Amare'nin işgali. Sahilde karaya oturmuş olan Marmaris gemisinin yaklaşık 2 mil yani 3 kilometre ilerisinde Türklerin Musul nehir gemisini beyaz bayraklar çekilmiş olarak bulduk. Geminin içinde büyük kısmı sağlık memuru olmak üzere birçok subay ve bazı yaralılarla birlikte bir piyade bölüğü vardı. Araplar tarafından öldürülmek korkusuna kapılmış olan Türklerin hepsi bize teslim olmalarından çok memnun görünüyordu. Türk gemisinin üst kısmının topçu ateşimizle tahrip edildiğini fakat gemi teknesinin hasar almamış olduğunu gördüm. Saat 11'de yine takibe devam ettik. Saat 14.15'te Kal'atü's Salih mevkiini görebilecek bir yere ulaştık. Sonra bataklık sahayı geçerek bir bilardo masası gibi dümdüz ve yeşilliklerle örtülü bir ovaya girdik. Amare'ye kadar nehrin iki tarafındaki bu ovada bir ordu kolaylıkla manevra yapabilirdi. Fakat Kurna'dan Üzeyir Türbesi'ne kadar olan bataklık yerin tehlikeli, rutubetli, kararsız sıcaklığı buranın iklimini değiştirdiğini hissettiriyordu. Hava çok sıcak olmakla beraber kuruydu. Bütün Arap köyleri beyaz bayraklar çekmişler, erkek, kadın ve çocuklar biz vapurla nehri geçtikçe sahilden bizi selamlıyorlardı. Öteden beri Arapların takip ettikleri yol, galip gelmek ihtimali olanları selamlamaktan ibaretti. Zaten dünyada yolunda sabit kalmayan bir millet varsa o da Araplardır. Bölüm başlığımız ilk kurtulma girişimi. Bu tarihte Feldmareşal von der Goltz'un Alman kurmayları ve birkaç Türk subayıyla Kut cephesindeki Türk hatlarını teftiş ettiği görüldü. Toplarımızdan birisi bu teftiş grubu üzerine ateş açtı. Von der Goltz bir avcı sipirine sığındı. Benim emrim olmaksızın Von der Goltz'a ateş edilmesi için kaledeki topa emir veren subaya canım sıkıldı. Avrupa'da meşhur bir strateji uzmanı olan Feldmareşal von der Goltz'a karşı çok büyük saygı ve sevgi beslediğimden hemen ateşin kesilmesi için emir verdim. Bu ateş sırasında mermilerden birisinin az kalsın Feldmareşal'e isabet edeceğini daha sonra bana Türk subayları söylediler. Kutul Amare savunması 3. safha. Aynı tarihte Irak'taki Türk kuvvetlerine kumanda eden 6. Türk Ordusu Kumandanı ve Bağdat Valisi Halil Paşa'dan şu mektubu aldım. Asalet Meab. Sizi kurtarmak için gelmiş olan İngiliz kuvvetleri Felahiye'de savaşarak 7.000 kişi kaybettikten sonra çekilmeye mecbur olmuşlardır. Bu çekilmeden sonra 1,5 aydan beri hazırlıklarda bulunan General Aylmer, dün kendisinin yeterli derecede kuvvetli olduğunu sanarak gördüğünüz şekilde 5, 6, 8 ve 12. Piyade Tugayları ve bir süvari tugayıyla
Dicle sağ sahilinden tekrar taarruza girişmiş ve 4.000 kişi kaybederek yine çekilmeye mecbur olmuştur. Ben ona karşı yeterli derecede kuvvetli bir durumdayım. Size gelince, siz askeri görevinizi kahramanca bir şekilde yaptınız. Bundan böyle kurtuluşunuz için muhtemel bir araç görmüyorum. Mültecilerinizin ifadelerine göre erzaksız kaldığınızı ve kıtalarınız arasında hastalıkların hüküm sürdüğünü anlıyorum. Kut'teki direnişinize devam etmek veya sürekli olarak artmakta bulunan kuvvetlerime teslim olmak konularında serbestsiniz. Üstün hürmetlerimin kabulünü rica ederim. General cenapları. Irak'taki Osmanlı kıtaları kumandanı Bağdat valisi Halil. Halil Paşa'ya verdiğim cevapta aksine kurtarılmak için çok büyük bir ihtimal gördüğümü ve teslim olmak meselesini incelemek zorunda bulunmadığımı yazdım. İzmir'deki Türk askerlerinin Alman subaylarına karşı isyanları ve Erzurum'un düşmesinden dolayı İstanbul'da karışıklıklar meydana gelmesi hakkında Reuters'ın verdiği haberin doğru olup olmadığını sordum. Bana karşı gösterdiği nezaketten dolayı Halil Paşa'ya teşekkür ettim. Kutül-Amare ve Selmani Pak harekatında olduğu gibi Türklerin daima iyi asker ve soylu insan olduklarını bu defada görmekle sevindiğimi söyledim. Bölümümüz Kutül-Amare'nin teslimi. 26 Nisan'da Halil Paşa'dan bir cevap aldım. Her ikimiz istimbotlara binmiş olarak sol sahildeki Türk siperlerinin sağ kanadı yakınında ve nehir üzerinde buluştuk. Halil Paşa savunmamızın kahramanca ve Osman Paşa'nın Plevne savunmasına denk bir derecede yapıldığını söyleyerek hoş bir dil kullanmakta idiyse de Enver Paşa'dan aldığı talimata dayanarak kayıtsız şartsız teslim konusunda ısrar ediyordu. Halil Paşa, kıtalarımın halini ve erzakımın tükendiğini bildiği gibi erlerin ölmekte bulunduğunu, hastalığın, iskorpitin bütün kuvvetimi istila ettiğini de biliyordu. Kut'a erzak sokulmasına izin verilmeden önce Kut'tan çıkarak düşman ordugahı dahilinde gitmemiz gerekiyordu. Halil Paşa ancak o zaman taahhütlere bağlamak şartıyla terhis edilmemize ait olan telgrafımı Enver Paşa'ya doğrulayarak arz edecekti. Birçok görüşmenin ardından kararlaştırılan bütün şartlar Enver Paşa tarafından reddediliyordu. Toplarımı ve savaş malzememi tahrip etmem şartıyla benim şahsi olarak serbest bırakılmam teklif olunuyordu. Doğal olarak bu gibi şartları kabul etmek mümkün değildi. Nihayet 29 Nisan'da toplarımı, telsiz telgraf kurma malzemesi de dahil olmak üzere bütün savaş malzemesini, mühimmatı tahrip ettim. Kasabaya bir Türk taburu girerek muhafızlık görevini üstlendi. Halil Paşa beni ziyarete geldi. Ona kılıcımı ve tabancamı takdim ettim. O, kılıç ve tabancanız şimdiye kadar olduğu gibi daima size aittir diyerek kabulden çekindi. Halil Paşa İstanbul'a gönderileceğimi ve Osman Paşa'nın karşılaştığı aynı hürmetkarca muameleyle karşılaşacağımı söyledi. Türkler Osman Paşa'nın Plevne savunmasını benim Kut'taki savunmama benzetiyorlardı. Halil Paşa benim Türk milletinin değerli bir misafiri olacağımı da söyledi. Kıtalarım denize yakın ve havası hoş mevkilerde bekletilmek üzere Anadolu'ya gönderilecekti. Türk hükümeti esir edilmiş olan İngiliz kuvvetini güya kısmen bir milli zafer ve kısmen de Ruslar tarafından Erzurum'un ele geçirilmesine karşı bir intikam olmak üzere göstermeye gayret ediyordu. Alman kurmay subayları bizim olağanüstü aşağılandığımızı görmek için hazır bulunuyordu. Çünkü Almanlar 1870'te Fransızlara zalimce ve aşağılayıcı teslim şartları dayatmışlardı. Ben Almanların savaşta asillik ve soyluluğa ait bütün gelenekleri tamamıyla ihmal etmelerini daima aşağıdaki sonuca yormuş ve dayandırmışımdır. Almanlar 1806'da Jena'daki yenilgilerinden sonra Prusya'daki kaleleriyle kuvvetlerinin utanç verici bir şekilde teslim olmalarının intikamını almak isterler. Bu 1806 seferinde binlerce mevcuda sahip kıtalarla savunulan büyük kaleler bir avuç dragonların teklifine itaat ederek teslim oluverdiler. Hatta meşhur Blücher bile 14.000 kişilik bir kuvvete sahip olduğu halde birkaç saatlik savunmadan sonra Lübeck'e teslim olmuştur. Görevlerini askeri kanunlara uygun olarak yapmış olan bir kumandan ve kıtalarına düşman tarafından ağır şartlar yüklenirse
Bu kumandan ve kıtalara şerefsizlik yakıştırılamaz. Çünkü bu kumandan ve bu kıtalar şartların tayin ve kararlaştırılmasında hüküm verici değildirler. Bizim görevimize gelince biz Kut'ta tam 5 ay direnişte bulunmuştuk. Biz düşman tarafından değil ancak açlık sebebiyle teslim olmaya mecbur edildik. Artık dayanacak erzakımızın kalmadığını bildiği zaman düşmandan iyi şartlar elde edilmesi beklenemez. Şurası iyice anlaşılmalıdır ki ben bu konuyu Irak'taki ordu kumandanına gereği gibi bildirmiştim. Yine Kutulamare'nin teslimi bölümünde İstanbul'a gideceğimi Halil Paşa bana söyledi. Beni Kutulamare'den Bağdat'a nakletmek üzere emrime bir Thornycroft motorbotu tahsis etti. Bağdat benim Avrupa'ya varmam için Irak ve Küçük Asya içinden geçerek yapacağım uzun seyahatte ilk menzildi. Beraberimde Albay İshak Bey, Albay Par ve Yüzbaşı Morland olarak vapura bindim. Eski ve cesur 6. Tümen arta alanlarının ordugah kurdukları yerden geçerken erler ve subaylar sahil boyunca dizilerek vapur uzaklaşıncaya kadar beni alkışlamışlardır. Selam vaziyetinde durduğum sürece gözlerim yaşla doluydu. Ben böyle bir kıtaya bir daha asla sahip olamayacağım. Böyle bir kıtaya hiç kimse asla sahip olmamıştır. Ben 6. Tümeni bütün varlığımla sevdim. Onlar da sonuna kadar bana güvenmişlerdir. Son bir talep olmak üzere Spot adındaki sadık köpeğimin evime gönderilmesi için İngiliz kuvveti aracılığıyla dostum Sir Wilfred Peake'e gönderilmesini Halil Paşa'dan rica ettim. Spot bana çok sadıkça hizmet etmişti. Kurna, Kutülamare ve Selmani Pak savaşlarında ve çekilme sırasında yanımdaydı. Kut savunması esnasında büyük miktarda kedi öldürmüştü. Spot İngiltere'ye sağlam olarak ulaştı. Norfolk'taki evime dönüşte onu tekrar gördüm. Esirlik yıllarını geçirmek üzere İstanbul'a giderken yolculuğunu anlattığı bir savaş esiri bölümü. 16 Mayıs saat 14'te Dicle'nin sağ sahilindeki Kalatüş Şurkat'a ulaştık. Burada mermerden yapılmış evlerin büyük kısmı bir sürü leylekle meskundu. Burası müstahkem eski bir şehir mevkii olup bugün kalesinin yalnız yıkık duvarları kalmıştır. Bundan başka Alman eski eser araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılmış eski bir saray veya mabedin izleri ve durumları bugün oldukça açık bir şekilde izlenmektedir. O araştırmacılar senelerce Irak'ta kazılar yapmışlardı. Özellikle kale içinde araştırmalar yapmışlar ve duyduklarıma göre oralarda birçok değerli eserler bulmuşlardır. Yine aynı bölümdeyiz. Bağdat'la Resulayn yolu üstünde o kadar çok Alman subayına rastladık ki bunların Türkiye'yi Alman İmparatorluğu'na bağlamak ve Irak'ta bir Doğu İmparatorluğu kurmak niyetinde olduklarına artık tereddüdümüz kalmamıştı. Hatta Almanlar Osmanlı altın liralarını basmakta ve kendi subaylarını bütün Türk alay ve taburlarında kullanmaktaydılar. Osmanlı subayları bizimle olan konuşmalarında derin nefretlerini açıklamakta ve Enver Paşa'nın herhalde Almanların eline düşmüş olduğunu açıkça söylemekteydiler. Mayıs'ın 25'inde saat 6'da Şimendifer'le Resulayn'ı terk ve 180 mil kat ederek saat 18.30'da Halep'e ulaştık. Fırat Nehri'ni Jerapus'taki Fort Köprüsü tarzındaki bir köprüyle geçtik. Halep istasyonunda birçok Türk subayı ve jandarması tarafından karşılanarak selamlandım. Oradan Baron Oteli'ne gittik. Bu otelde temiz bir hamam odası, mükemmel yiyecek, bir yatak odası ile temiz çarşaf bulmak mutluluğuna eriştim. Bundan başka emrime özel bir dinlenme odasıyla bir de yemek odası tahsis edilmişti. Halep'te ikametim sırasında eski kaleyi ziyaret ettim. Burası beni çok etkiledi. Bu kalenin herhalde Haçlılar veya onu takip eden bir zamana ait olduğu açıktı. Tahkimatı orta çağa mahsus olup çok kalın duvarlar ve büyük bir kabul salonuna sahip olan saray asli halini çok iyi korumuştu. Bu kale şehrin merkezinde tek bir tepe üzerinde yer alıyordu. Kaleyi geniş bir hendek kuşatıyordu. Duvarların dibinden hendeğin dibine kadar taşlarla giydirilmiş olduğundan hendeğin geçilmesi mümkün değildi. Bu bölümle de Charles Townsend'in tarihe olan ilgisini gördük. Aynı bölümde devam ediyoruz.
Esirliğim sırasında Harbiye Nezareti Levazımat-ı Umumiye dairesinde meydana gelen suistimaller olağanüstüydü. Levazımat-ı Umumiye reisi, orduya levazım, mühimmat, silah ve araç gereç veren müteahhitlerin kara borsa ve rüşvetleri sayesinde milyoner olmuştu. Savaştan önce 10 parası olmadığı bilinen genç subaylardan levazım dairesinde bulunanlar şimdi Büyükada'da birkaç bin liralık köşkler satın alıyorlardı. Bir Türk kurmay subayı bir kolordunun iaşesi için kontrat akdedilirken bir Türk paşasının şu muamelesine bizzat şahit olduğunu bana anlattı. Paşa, hurmayı kaça veriyorsunuz diye bir Arap müteahhite sordu. Kıyyesi 2 kuruşa cevabını alınca paşa, çok iyi, kıyyesi 12 kuruştan bana bir makbuz ver. Sana kıyye başına 6 kuruş vereyim diye teklifte bulundu. Bu şekilde taraflar memnun oldu. Suistimal ve rüşvet çok müthişti. Türk Hava Kuvvetleri birkaç tayyareden ibaret iken subayları oldukça çoktu. Bunlar hava işlerinden fazla çok da yakışmayan tuhaf bir üniforma giyiyorlardı. Bunlar genellikle işini iyi çevirenlerin oğullarıydı. Sırf cepheye, özellikle en fazla korkulan Suriye ve Irak cephelerine gitmemek ve Beyoğlu'ndan ayrılmamak için tayyareciliğe giriyorlardı. Türkiye ile mütareke bölümü. Anıların sonuna geliyoruz. Ekim'in 12'sinde Büyükada'daki bahçemdeyken Enver Talat kabinesinin düşmesini ve yeni kabinede Müşir İzzet Paşa'nın sadrazam ve harbiye nazırı olacağını haber aldım. Hemen İzzet Paşa'ya bir mektup yazarak bir görüşme talep ettim. Düşünüyordum ki zaman geciktirilmeye uygun değildi. Bahriye nezaretine yeni tayin edilen bir arkadaş gibi iyi tanıdığım Rauf Bey'e de 15 Ekim'de bir mektup yazarak esirliğim sırasında gördüğüm hoş ve şerefli muameleye karşılık olarak İngiltere ile görüşmelere girişildiği takdirde Osmanlı hükümetine yardıma hazır olduğumu bildirdim. Böyle bir görevi üstleneceğime ve idare edeceğime kanaat getirip güvenebileceklerini, ülkeleri için onurlu şartların kazanılması konusunda sarf edeceğim çabanın samimiyetinden emin olabileceklerini ve Osmanlı hükümetince teklifimin iyi şekilde kabulü halinde bir dakika kaybetmeden İngiliz donanmasına gönderilmemi yazdım. Fakat hareketimden önce şahsi hürriyetimin geri verilmesini talep ettim. Bu mektubum Bahriye Nazırı Rauf Bey'in iyi bir dostu olan ve başlangıçta kendisini bana tanıttıran Tevfik Bey eliyle gitti. Yukarıda söylenen gerçekler Enver'in düşmesiyle şimdi iktidar mevkiine gelen kişilerle esirliğim sırasında iyi çalıştığımı ispat eder. Aynı bölüm. 20 Ekim saat 15'te Mondros'a geldik. Amiral gemisine gittim. İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan bir telgraf aldım. Bu telgrafta başka bir emre kadar Mondros'ta kalmam ve ikametimin mümkün olduğu kadar gizli tutulması emrediliyordu. Amiral Seymour'un misafiri olarak donanmada kaldım. Türk delegeleri 26 Ekim'de gelerek Agamemnon zırhlısına yerleştirildiler. Görüşmelere ertesi gün başlandı. Bu mesele hakkındaki düşünce ve değerlendirmemi Londra'ya dönüşten sonra Hindistan Bakanı Montagu'ya yazdığım gayri resmi muhtırada şöyle açıklamıştım. Azizim Monsieur Montagu, Barış Konferansı'nda Türkiye meselesi söz konusu olurken saygıya layık olan Türklerin çoğu savaş zamanında bile İngiliz taraftarı olduklarını dikkate almalısınız. Bu inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Hükümet idaresini ellerine geçirmiş olan Enver ve Talat'ın idari başkanlığı altındaki İttihat ve Terakki Alman altınlarıyla satın alınmıştı. İttihat ve Terakki fırkası tamamıyla feshedilip mensupları savaşın devamı müddetince şahsi yararlarını sağlamaktan ve servetlerini artırmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Enver, Talat ve ortakları tamamıyla korkutma ve tehdit kuvvetiyle hükümet icra ediyorlardı. Bunlara muhalefet edenler Sultan Abdülhamit'in usulüyle ortadan kaldırılıyordu. Türk köylü ve işçisinin namusluluğu unutulmamalıdır. Bunlar hükümetlerinin işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmamalıdır. Bu söylediklerimi hatırlatarak derim ki, eğer benim de bu meselede bir sözüm olsaydı, Türkiye'ye geniş askeri ve siyasi çizgiler içinde ve bu iki hareket sınırını birbirine karıştırmamaya çalışarak muamele ederdim.
Aksi takdirde eğer askerlikle siyaset birbirine karışırsa çoğu durumda bunun sonucunun felaket olduğunu bize tarih göstermektedir. Aynı zamanda bugün Sadrazam ve Harbiye Nazırı olan Müşir İzzet Paşa'nın her zaman İngiltere'ye karşı dostça hisler beslemiş olduğu da unutulmamalıdır. Bana hürriyetimi geri verdiği görüşme sırasında benden Türkiye'ye yardım etmek isteyip istemediğimi sordu. Her zaman İngiltere'ye saygı beslemiş bir aileye mensup olduğunu ve Kırım Savaşı'yla Lord Beaconsfield'ın takip etmiş olduğu siyaseti hatırladığını söyledi. Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının açılıp açılmayacağı hakkındaki soruma karşı hemen hazır olduğunu, işgal edilmiş havaliye özel idare vermeye razı olduğunu, fakat padişahın hükümranlık haklarının sürmesinin şart olduğunu ve ilave olarak her ne teminat istersek alabileceğimizi söyledi. Türkiye'nin isteği İngiltere'nin himayesinden ibarettir, diyordu. İngiltere için yan tarafta bir diken oluşturacak hükümetler yerine Türkiye'nin doğu yolu üstünde İngiltere'ye sadık ve itaat eden bir müttefik olarak kalmasının daha iyi olacağı düşüncesinde olduğunu söyledi. İlave olarak dedi ki, onur ve şerefimizi kıracak şartları kabul edemeyiz. Biz başkaları gibi değiliz. Namusumuz vardır ve onur kırıcı şartları kabul etmektense arkamızı duvara dayar sonuna kadar savaşırız. Siz onlara karşı bizzat savaştığınız için Türklerin gerektiğinde ne yapabileceklerini elbette bilirsiniz. Asırlardan beri yerleşmiş bulunduğumuz İstanbul ve Avrupa Türkiye'sinden bizi çıkarmaya kalkışmayınız. Böyle şartları kabul edemeyiz. Burada söylemeye mecburum ki esas itibariyle Müşir'in her söylediğiyle hemfikirim. Bulgarların Türk Avrupa'sına yerleştirilmesinde fayda görmediğim gibi İngiliz süngülerinin yardımından mahrum kaldıkları andan itibaren az bir zaman zarfında oradan uzaklaştırılacak olan Rumları da aynı alana bela etmekte fayda görmem. Bana göre menfaatimize en uygun yol doğu yolumuzda Türkleri bırakmaktır. Bahriye Nazırı Rauf Bey, İzzet Paşa'nın İstanbul'u bir serbest liman yapmaya da hazır olduğunu söyledi. Bundaki büyük ticari menfaat, Karadeniz'e giriş serbestliği ve Çanakkale, Gelibolu ve Boğaziçi'nin elimizde bulunmasındaki büyük stratejik yararlarla birlikte bütün Türkiye elimizde demektir. Küçük Asya içindeki şehirleri işgalde bir menfaat görmüyorum. Tersine büyük bir strateji hatası olarak buluyorum. Zira bu kuvvetleri dağıtmak, yani savaşın 6 temel kuralından birisine muhaliftir ki o da kuvvetlerin tasarrufudur. Aynı sebeplerden dolayı amaçsız Makedonya veya Suriye'yi işgal suretiyle kıtalarımızı bağlı tutmak istemem. Çünkü Çanakkale ve Karadeniz boğazları elimizde bulundukça Türkiye'yi daima elde tutabileceğimizi unutmamalıyız. Eğer hükümetçe Irak'ın korunması gerekli görülüyor ve isteniyorsa o takdirde Basra şehrini serbest bir liman haline getirip Basra vilayetini işgal etmelidir. Fakat İran Körfezi ile Hint Okyanusu elimizde bulunduktan sonra Basra'nın işgaline şahsım olarak büyük bir lüzum görmüyorum. Osmanlı hükümeti şüphesiz mali yardım talebinde bulunacaktır. Rauf Bey imkan dahilinde bu yardımı talep etmemeye çalışacaklarını söyledi. Bununla birlikte Almanya'nın Türkiye'ye borç vermiş olduğu 500 milyon kağıt para yüzünden bir mali sıkıntı ortaya çıkması muhtemeldir kaydını ekledi. Doğal olarak bu meseleyi halledecek bir uzman lazımdır. Ancak durumu dışarıdan kavramaya çalışan bir kişi sıfatıyla diyebilirim ki, Türklerin Almanlara olan borçlarını ödemek üzere bir kenara koydukları meblağı, yani ödeyecekleri ilk taksiti alabileceğimizden bu iş bana çok da kötü görünmemektedir. Bundan başka doğal olarak bütün demir yollarıyla ticaretine el koymuş bulunacağımızdan tüccarlarımızı İstanbul'a yerleştirmek suretiyle avans olarak vermiş bulunacağımız parayı böyle birçok usulle geri alabiliriz. Ermenistan'a gelince eğer benim bu konuda söz hakkım olsaydı bu meseleyi bizim Hindistan'daki siyasetimize benzer şekilde bir İngiliz valisi tayiniyle Ermenilerin ezilmemesini sağlamak suretiyle hallederdim. Ermeni milletine yapılan bütün felaketleri herkesten iyi bilirim. Fakat düşünülmelidir ki İrlanda meselesi İngilizler için neyse Ermeni meselesi de Türkiye için aynıdır. Ermeniler maruz kaldıkları haksızlıklardan dolayı acınmaya muhtaç olmakla birlikte her fırsattan yararlanarak Ruslarla İngilizlere yardım suretiyle Türklere karşı daima entrikalar çevirmişlerdir.
İşte benim söz hakkım olsa barış konferansında Türk meselesini yukarıda açıkladığım geniş çizgiler halinde tartışırdım. Samimi dostunuz Charles Townsend. Diğer sayfada aynı bölümde devam ediyorum. 30 Ekim'de Büyük Britanya ve müttefikleriyle Türkiye arasında mütareke geceleyin Agamemnon zırhlısında imzalanmıştı. Saat 23'te amirallik yatı olan Trieste ile Agamemnon'a giderek Rauf Bey'i görmemi bildiren bir davetname aldım. Konferans oturumu saat 21'de son bulmuştu. Agamemnon zırhlısına geldiğim zaman mütareke belgesinin hemen imzalanmış olduğunu haber aldım. Bütün delegeler gerek İngiliz ve gerek Türk hepsi olağanüstü memnundular. Rauf Bey elimi az daha koparacakmış gibi sıkarak barış yapmak imkanını hazırladığınızdan dolayı Türkiye size daima şükran borçlu olacaktır. Sizden yalnız ricamız İstanbul'u ziyarete gelmeniz ve Madame Townsend'i de beraber getirmenizdir dedi. Bana özel söyleyecek bir sözü olduğundan bahisle birlikte kamerasına gitmemi rica etti ve kamerasında bana şöyle söyledi. Dönüşünüzde Lord Curzon'u görerek Türkiye'nin İngiltere için çok sadık bir müttefik olabileceğini rica ederim söyleyiniz. İstanbul'dan ayrılırken padişah mutlaka sulh yapmamızı irade buyurmuşlardı. Bize mali yardımda bulunacağınızı ümit ederiz. Zaten bizim isteyeceğimiz şey pek çok değil. Ancak Almanya'nın bizim için ortaya koyması muhtemel olan mali zorlukları atlatabilecek kadar bir meblağ olacaktır. Bize her halde güvenebilirsiniz. Rumlarla Ermenilere her konuda eşit haklar bahşedeceğiz. Bu bizim hayati menfaatlerimiz gereğindendir. Bu konuların Lord Curzon'a açıklanmasını sizden rica ederiz. Çünkü siz duruma tamamen vakıf ve iç mücadelelerin ortaya çıkmaması gereğini takdir edersiniz. Türkiye Arap işlerine karışmak niyetinde değildir. Bunlara özerklik verilebilir. Ancak siz de takdir edersiniz ki Araplar kendi kendilerini idare eden acizdirler. Bundan dolayı verilecek özerkliğin padişahın hükümranlık hakları altında olması lazımdır. Bana esirliğim sırasında göstermiş olduğu iyi muameleden dolayı kendisine veda ettikten sonra diğer arkadaşlarıyla birlikte saat 1'de bir kruvazöre binerek ayrıldı. Paris'te rastladığım Monsieur Clemenceau'nun ifadelerine göre Türkiye'nin vaktinden önce veya vakitsiz silah bırakması konusunun mübalağasız genel savaşa birkaç ay önce son verdiği, milyonlarca para ve binlerce can kurtardığı söylenebilir. Charles Townsend'in hatıralarını anlattığı Kutul Amare'de Esaret kitabında dikkatimi çeken yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.